Merhaba sevgili Olmuş Çocuk ailesi. Nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Bugün yine yepyeni, merak dolu bir maceraya çıkıyoruz. Ama başlamadan önce eğer henüz yapmadıysanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni eğlenceli videolarımızı kaçırmayın. Ben Ayşe ve bugün minicik bir tohumun nasıl kocaman, yemyeşil bir bitkiye, hatta rengarenk bir çiçeğe dönüştüğünü keşfedeceğiz. Hazır mısınız bu muhteşem yolculuğa? Öyleyse kemerlerinizi bağlayın, doğanın sır perdesini aralıyoruz. Etrafımıza bir bakın. Parklardaki ağaçlar, rengarenk çiçekler, bahçemizdeki domatesler, hatta yemeklerimizi süsleyen salatalar. Hepsi de birer bitki, değil mi? Peki hiç düşündünüz mü? Bu bitkiler nasıl büyüyor? Nasıl oluyor da o küçücük tohumlardan devasa ağaçlar, mis kokulu güller ortaya çıkıyor? Tıpkı bizim gibi her canlının bir başlangıcı var. Biz bebek olarak doğarız, büyürüz, değişiriz. Bitkiler de öyle. Onların da bir bebeklik dönemi var ve bu dönem minicik bir tohumla başlıyor. Sanki sihirli bir kutu gibi, değil mi? İçinde kocaman bir hayat saklı. İşte bugün o minik tohumun toprağın altında başlayan ve güneşe uzanan o inanılmaz hikayesini adım adım inceleyeceğiz. Bu yolculukta bitkilerin bizim için ne kadar önemli olduğunu da daha iyi anlayacaksınız. Haydi doğanın en büyük mucizelerinden birini birlikte çözelim. Bitkilerin büyüme yolculuğu her şeyin başladığı küçücük bir tohumla başlar. Tohum aslında minicik bir pakettir. Tıpkı bir hediye paketi gibi düşünebilirsiniz. Bu paketin içinde ne mi var? Bir bebek bitki. Evet, doğru duydunuz. İçinde minicik bir bitki yavrusu var. Biz ona embriyo diyoruz. Bu embriyo tohumun içinde uyur. Ama sadece embriyo yok. Tohumun içinde bir de bu bebek bitkinin büyümesi için gereken yiyecekler var. Tıpkı bizim annemizden emdiğimiz süt gibi tohum da içindeki küçük bitkinin ilk başlarda beslenmesi için gerekli yiyecekleri depolar. Buna besi dokusu veya bazen kotiledon deriz. Tohumun en dışında ise sert bir kabuk bulunur. Bu kabuk tıpkı bizim dış giysilerimiz gibi içindeki bebek bitkiyi ve yiyecekleri korur. Onu soğuktan, sıcaktan, hatta bazen minik böceklerden bile korur. Sanki bir zırh gibi. Peki bu uyuyan tohum ne zaman uyanır ve büyümeye başlar? İşte burası çok önemli. Tohumun uyanması için 3 şeye ihtiyacı vardır: su, yeterli sıcaklık ve hava. Tıpkı bizim susadığımızda su içmemiz, üşüdüğümüzde ısınmamız ve nefes almamız gibi. Toprağa düşen bir tohum yağmurla birlikte suyu emer. Su, tohum kabuğunu yumuşatır ve içindeki besin maddelerinin bebek bitki tarafından kullanılmasına yardımcı olur. Yeterli sıcaklık da tohumun uyanması için çok önemlidir. Eğer hava çok soğuksa tohum uyumaya devam eder. Ama güneş ısıtmaya başladığında ve toprak ılındığında tohum uyanma zamanı geldi der. Ve tabii ki tohumun nefes alması için havaya da ihtiyacı vardır. Toprağın içinde minik hava boşlukları bulunur ve toprak bu havayı kullanarak yaşamaya başlar. Su, sıcaklık ve hava bir araya geldiğinde tohumun uyanma süreci başlar. Biz buna çimlenme diyoruz. Çimlenme ile birlikte tohumdan çıkan ilk şey minik bir köktür. Evet, önce kök çıkar. Bu kök toprağın derinliklere doğru uzanır. Neden mi? Çünkü bitkinin ilk ve en önemli görevi toprağa sıkıca tutunmak ve su bulmaktır. Tıpkı bir geminin çapası gibi bitkinin de toprağa tutunması gerekir ki rüzgarda devrilmesin. Kökler topraktaki suyu ve mineralleri emmek için adeta minik pipetler gibi çalışır. Kök toprağa iyice yerleştikten sonra tohumdan yukarı doğru minicik bir gövde ve ilk yapraklar filizlenmeye başlar. Biz buna filiz diyoruz. Bu filiz güneşe doğru uzanır, sanki merhaba dünya demek ister gibi. Filiz toprağın yüzeyine çıktığında artık küçük bir bitkicik olmuştur. Ama macerası henüz bitmedi. Şimdi de büyümek için yeni şeylere ihtiyacı var. Güneş ışığı, su ve topraktaki besinler. Yapraklar bitkinin mutfağı gibidir. Güneş ışığını kullanarak havadan aldığı karbondioksit gazıyla ve köklerinden emdiği suyla kendi yemeğini yapar. Biz bu olaya fotosentez diyoruz. Sanki bitkiler güneş enerjisiyle çalışan küçük fabrikalar gibi, değil mi? Yaprakların yeşil rengi ise klorofil adında özel bir maddeden gelir. Klorofil, güneş ışığını yakalamaya yarayan sihirli bir maddedir. Gövde ise bitkinin iskeleti gibidir. Onu dik tutar ve köklerden emilen suyu ve besinleri yapraklara, yapraklarda üretilen yiyecekleri de bitkinin diğer kısımlarına taşır. Tıpkı bizim damarlarımız gibi. Bitkiler büyüdükçe daha fazla yaprak çıkarırlar, gövdeleri kalınlaşır ve kökleri daha da derinlere uzanır. Her gün biraz daha büyürler.
Bitkiler sadece yukarı doğru değil, aşağı doğru da büyürler. Kökler, su ve besin arayışında toprağın altına doğru yayılırken, bitkinin toprak üzerindeki kısmı da güneşe doğru yükselir. Bazı bitkiler çok hızlı büyürken, bazıları yavaş yavaş yıllar içinde kocaman ağaçlara dönüşür. Tıpkı bizim gibi her bitkinin kendi büyüme hızı var. Büyümeleri için yeterli alan, bol güneş ışığı ve düzenli suya ihtiyaçları vardır. Eğer yeterli suyu alamazlarsa yaprakları solmaya başlar. Tıpkı bizim susadığımızda enerjimizin düşmesi gibi. Bitkinin büyümesi devam ederken bir gün sıra en güzel aşamalardan birine gelir. Çiçek açmak. Çiçekler, bitkilerin en renkli, en mis kokulu kısımlarıdır. Ama çiçekler sadece güzel görünmek için orada değiller. Aslında çok önemli bir görevleri var. Yeni tohumlar yapmak. Evet, çiçekler sayesinde bitkiler çoğalır. Çiçeklerin içinde minicik toz parçacıkları gibi görünen polenler bulunur. Arılar, kelebekler ve diğer böcekler çiçekten çiçeğe uçarken bu polenleri taşırlar. Bazen rüzgar bile polenleri bir çiçekten diğerine taşır. Biz buna tozlaşma diyoruz. Tozlaşma sayesinde çiçekler yeni tohumlar oluşturacak meyvelere dönüşür. Tıpkı elmalar, portakallar, domatesler gibi. Bu meyveler de içinde yeni tohumları saklar ve onları korur. Böylece döngü yeniden başlar. Meyveden çıkan tohumlar toprağa düşer ve yeni bitkiler büyümeye başlar. Ne kadar muhteşem bir döngü, değil mi? Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar, minicik bir tohumdan başlayan bu yolculuk aslında koca bir yaşam mucizesi. Bir tohumun uyanıp filizlenmesi, güneşle beslenip büyümesi ve sonra da rengarenk çiçekler açarak yeni tohumlar vermesi, her aşaması hayranlık uyandırıcı, değil mi? Bitkiler sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda bizim için de çok ama çok önemliler. Onlar bize nefes almamız için gerekli olan oksijeni verirler. Yediğimiz meyve ve sebzeleri, hatta giydiğimiz pamuklu kıyafetleri bile onlardan elde ederiz. Bitkiler olmadan dünya bildiğimiz gibi olmazdı. Şimdi etrafınızdaki bitkilere daha dikkatli bakın. Her birinin içinde bu inanılmaz büyüme hikayesi saklı. Onlara iyi bakmayı, onları sevmeyi ve korumayı unutmayın. Çünkü onlar bizim en değerli varlıklarımızdan. Doğanın bize sunduğu bu güzellikleri keşfetmeye devam edin. Bugün sizlerle birlikte minik bir tohumun nasıl kocaman bir bitkiye dönüştüğünü, tohumdan çiçeğe uzanan bu harika yolculuğu öğrendik. Ne Olmuş Çocuk kanalında bilim, doğa ve daha birçok konuda eğlenceli bilgiler öğrenmeye devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir sonraki maceramızda buluşmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda bize ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Başka bir macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.